Arkadaşlar bu videomuzun konusu Profesör Doktor Ahmet Buran'ın Kurşunlanan Türkoloji isimli kitabıdır. Bu videoda önce Ahmet Buran'ın kısa biyografisine, daha sonra Türk tarihinin 16. ve 17. yüzyılda yaşadığı kırılmalara dikkat çeken yazarın bu konudaki düşüncelerine, iki bölümden oluşan kitabın bölümlerine, bölümlerde nelerden bahsedildiğine, kitabın ortaya çıkış düşüncesine, hikayesine ve son olarak Sovyetler döneminde Stalin rejiminde Türk olmayan 3 Türkoloji uzmanının sadece Türklük bilimiyle uğraştıkları için nasıl cezalandırıldıklarına, kurşuna dizilerek idam edildiklerine yer vermeye çalışacağız. Kitabın yazarı Ahmet Buran, 2001 yılında profesör olur. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 2003-2005 yılları arasında Türkoloji bölümü başkanı olarak görev yapar. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Türkiye'ye döner ve daha önceki görev yeri olan Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tekrar çalışmaya başlar. Halen aynı görevde çalışmaktadır. Kurşunlanan Türkoloji kitabı, en başta 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısında Çin'de, Doğu Türkistan'da, Batı Türkistan'da, Rusya'da, Orta Asya'da, İran, Irak, Balkanlar ve adalarda Türklerin gördükleri baskı, zulüm ve soykırımları anlatan bir kitap. Ahmet Buran, Türklerin fethettikleri topraklarda yerli halka zulüm yapmadan onlarla kaynaşarak yüzyıllar boyu yaşadığını, fethettikleri toprakları camilerle, hamamlarla, yollar ve köprülerle imar ettiklerini söyler. 16. yüzyıldan itibaren özellikle de 17. yüzyıldan sonra Türk dünyası denen büyük coğrafyada büyük kırılmalar yaşandığını belirtir, bu kırılmaları geriye dönüş ve çekilme süreci olarak ifade eder. Yazara göre bu süreçte Türkler kanlı bir soykırıma ve etnik arındırmaya tabi tutulmuşlardır. Yerli halklar Türklerin onlara davrandığı gibi davranmamış, Türk ordusunun çekildiği bölgelerde silahsız ve savunmasız kalan sivil Türkler acımasız bir şekilde etnik arındırmaya, sürgün ve soykırıma tabi tutulmuştur. Kurşunlanan Türkoloji kitabı 2 bölümden oluşur. Birinci bölüm Korku Tüneli başlığını taşımaktadır. Bu bölümde 20. yüzyılda Türklerin uğradığı baskı, zulüm ve soykırımın genel ve kısa bir tarihçesi verilmektedir. Kitap bu konuyla başlıyor. Bölümün diğer konuları Balkanlarda, adalarda, Kıbrıs ve Girit'te, Sovyetler Birliği'nde, Kırım, İdil, Ural'da, Kafkaslar'da, Batı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da, İran ve Irak'ta, Türkiye'de Türklerin uğradığı suikastler, baskılar, katliamlar hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölüm Kurşunlanan Türkoloji, dilimizin ve bilimimizin soykırımı başlığını taşımaktadır. Bu bölümde Doğu bilimi, oryantalizm ve Türkolojinin doğuşu hakkında bilgi veriliyor. Sovyet Türkolojisi ve 1926 yılında Bakü'de gerçekleştirilen 1. Uluslararası Türkoloji Kurultayı, kurultayın etkisi ve sonuçları bu bölüm içinde yer alan önemli konulardan birisidir. Yine bu bölümde geniş Türk coğrafyası içinde cezalandırılan şair, yazar ve Türkologlar, bunların biyografileri, başına gelenler anlatılıyor. Kitabın nelerden bahsettiğini çok genel bir şekilde belirttikten sonra kitabın ortaya çıkış hikayesine geçmek istiyorum. Ahmet Buran, her kitabın bir öyküsünün olduğu gibi bu kitabında bir öyküsünün bulunduğunu belirtir ve kitabın ortaya çıkış hikayesini anlatır. Ahmet Buran Hoca 16-21 Ağustos 2004 tarihleri arasında Moskova'da yapılan 37. Uluslararası Şarkiyatçılar Kongresi'nde bir bildiri sunmak için Moskova'ya gider. Orada bir kitap görür ve alır. Bu kitap hocayı çok etkiler. Kitap, Rusya Bilimler Akademisi, Doğu Bilimleri Enstitüsü yayını olup
F.D. Ashnin, B.M. Alpatov ve D.M. Nasilov tarafından hazırlanan bir eserdir. Kitabın ismi Repressirovannaya Türkolojiya'dır. Moskova'da 2002 yılında basılmıştır. Eserde Sovyetler Birliği döneminde baskı ve zulüm görmüş, sürgüne gönderilmiş, hapis ve idam cezalarına çarptırılmış Türkologların hayat hikayeleri belgeleriyle anlatılmaktadır. Bu Türkologların kimi Rus kökenli, kimi Ukraynalı, kimi ise çeşitli Türk topluluklarına mensuptur. Farklı topluluklara mensup olan bütün bu insanların ortak noktaları Türk dili, edebiyatı, tarihi, folkloru ile ilgilenmeleridir. Sovyet vatandaşı kimliğini benimsemeyip yerel ya da ulusal kimliklerini korumak istemeleri ve Türkiye Türkleriyle ilişkilerinin olmasıdır. Ahmet Buran Hoca o tarihlerde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde Türk Manas Üniversitesi'nde görev yapmaktadır. Hoca Moskova'dan kitabı alarak Bişkek'e döner. Daha sonra bu kitabı Ağızka'dan sürülmüş ailelerden birinin çocuğu olan öğrencisi İlmira Ragibova'ya, meslektaşı Semra Ay Yılmaz'ın danışmanlığında bitirme tezi olarak verirler. İlmira bu eseri Rusçadan Türkiye Türkçesine çevirir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra represiya kurbanları ile ilgili olarak çok sayıda kitap yayınlandığını belirten Ahmet Buran, Repressinovannaya Türkolojiya isimli kitabın verdiği ilhamla bu konuda yazılmış kitapları ve makaleleri toplamaya başlar. Bu araştırmada değişik Türk topluluklarına mensup binlerce aydının Türkçü, Turancı, halk düşmanı, sistem karşıtı, Japonya'da Alman ajanı olarak suçlandıklarını, sürgüne gönderilerek baskı altına alındıklarını, hapsedildiklerini ve kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırıldıklarını görür. Bununla ilgili olarak Ahmet Buran Hoca, Türkler söz konusu olunca uluslararası hukukun, adalet ve insan haklarının işe yaramadığını biliyordum. Bu durumda beynimde Gazpral'ın sözleri yankılandı. Millete hizmet etmek istiyorsan elinden gelen işle başla. Evet, bunları yazmak elimden gelebilirdi ve ben çeşitli kaynaklarda yer alan ancak kamuoyu tarafından çok ayrıntılı olarak bilinmeyen bu olayları yazmaya başladım sözleriyle kitabın ortaya çıkış hikayesini anlatıyor. Burada kitap hakkında daha somut bir fikir vermek açısından Rus, Ukrayna ve Estonyalı Türkologlar başlığını taşıyan bölümden Türk olmayan 3 Türkoloji uzmanının başına gelen hadiseleri, mallarına el konmasını ve akıbetlerini aktarmak istiyorum. Kitaptan edindiğimiz bilgiye göre Sovyetler Birliği döneminde Stalin rejimi sadece Türk dili ve edebiyatıyla uğraşan Türk soylu uzmanları değil, Türklükle ve Türkiye ile ilişkisi olan herkesi tehlikeli görerek baskı altına almıştır. Bunlardan Alexander Dimitriyevich Samoylovich Ukraynalı, Yergeni Dimitriyevich Polivanov Rus, Artur Rudolfovich Zilfeld Simumyagi Estonyalıdır. Bu bilim adamları Türkoloji ile uğraşmanın bedelini ya sürgünler ve soruşturmalar geçirerek ya da bütünüyle hayatlarını vererek ödemişlerdir. Sovyet yönetimi sadece suçlu sayılan kişilere değil, o kişilerin ailelerine de bedel ödetmiştir. Şimdi çok kısa bir şekilde biraz önce isim ve milliyetlerini verdiğimiz bu 3 Türkoloji bilim adamının başına neler gelmiş onlara bir göz atalım. Alexander Nikolayevich Samoylovich Ukraynalı bir Türkolog, Doğu bilimci bir akademisyendir. Çalışkan bir bilim adamıdır. Birçok önemli ilmi çalışmaları vardır. Alanında dersler vermiş, önemli akademik görevlerde bulunmuştur. Yöneticilik yapmıştır. Özellikle Türk dili, Türk lehçeleri, Türk edebiyatı tarihi, Türk folklor ve etnografyası konusunda çok sayıda kitap ve makale yayınlamıştır. Samoylovich Ukrayna milliyetçiliği yapmak, Türk halkları arasında devrim karşıtı hareket oluşturmak ve Japon istihbaratçılığı yapmakla suçlanmıştır. Bütün şahsi mallarına el konularak 13 Şubat 1938 tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmiştir.
Diğer bir Türkoloji uzmanı Yergeni Dimitriyevich Polivanov'dur. Bu Türkolog Rus milliyetindendir. Uzmanlık alanı dil bilimcilik, Türkologluk, Japonologluk ve sinoloji alanlarıdır. Çince ve Altayistik konularında da çalışmalar yapmıştır. Üniversitede dersler veren Polivanov, Özbek okullarında Rusça dersleri vermiş, Özbek Türkçesinin ağızları üzerinde çalışmalar yapmış, Türk lehçelerinin yazı diline dönüştürülmesi ve alfabelerinin düzenlenmesi çalışmalarına aktif olarak katılmış bir bilim adamıdır. Bu konuda daha birçok çalışmalar yapmıştır. Bu bilim adamı daha sonra gözden çıkarılarak Japon ajanlığı, Sovyet karşıtı casusluk yapmak ve terörist olmakla suçlanmış, 1 Ağustos 1937 tarihinde tutuklanmıştır. Bütün şahsi malına el konularak 26 Ocak 1938 tarihinde kurşuna dizilerek idam edilmiştir. Burada yer vereceğimiz 3. Türkoloji uzmanı, bilim adamı Estonyalı Artur Rudolfovich Zilfeld Simumyagi'dir. Simumyagi 1916 yılında 3. Milletler Konferansı'na katılmak üzere Lozan'a gider. Rusya'yı temsil eden delegenin başkanlığını yapar. Burada Yusuf Akçura ile tanışır ve Türklerin Sümerlerle ilişkisine dair görüşleriyle Simumyagi'nin Türkoloji ve Türkologlarla ilişkisi başlar. 1920'li yıllardan sonra Simumyagi Azerbaycan Devlet Üniversitesi'nde ve Azerbaycan İnceleme Cemiyeti'nde çalışır. Azerbaycan İlimler Akademisi'nde Dil ve Edebiyat Enstitüsü Müdürü, Tarih, Dil ve Edebiyat Birleşik Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunur. Türk asıllı olmayan Simumyagi, Türk olan Türkolog ve ilim adamlarıyla iletişim halindedir. Daha sonra bu iletişim dostluğa dönüşür. Türklerle kurduğu yakın ilişki ve dostluk onun trajik sonunu hazırlar. 1937 yılında birlikte çalıştıkları Türk bilim adamları Çobanzade ve Zeynali tutuklanır. Simumyagi diğer bir dostu olan Bağırov'a mektup yazar ve mektupta Çobanzade'ye selam gönderir. Bu selamın hesabı kendisine sertçe sorulur. Önce görevlerinden alınır. 11 Şubat 1938 tarihinde Türk asıllı Türklük bilimiyle uğraşan bilim adamlarıyla yakın ilişkisi nedeniyle Pantürkist olmak, Pantürkist kuruluş içinde yer almak, Pantürkistleri korumak suçlamalarıyla gözaltına alınır. Gözaltındayken gördüğü işkenceler ve baskılarla suçlamaları kabul eder. Simumyagi Türkçülük ve Turancılık suçlamalarından sonra Kalın bölgesine sürgüne gönderilir. Hiçbir hastalığı bulunmayan Simumyagi'nin 16 Aralık 1939'da Kalın'da ihtiyarlık, bitkinlik ve buna bağlı olarak kalp zayıflığından öldüğü bildirilir. Kitapla ilgili olarak aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.